Merhaba, motifli kapüşonlu hırkanın ikinci bölümündeyiz. Ben artık hırkamızı bitirdim. Hırkanın genişliği 52 santim, boyu 66 santim, kolları koltuk altından bileğe kadar 44 santim. Birinci bölümde ip koparmadan sırtı birleştirmiştik, iki ön parçayı birleştirmiştik ve kol boşluğu oluşturmuştuk. Bedenimize göre motifleri nasıl ayarlayacağımızı anlatmıştım. İkinci bölümde kolları yerleştirdik, kapüşonu yerleştirdik, bedenden ve koldan lastik geçip hırkamızı bitirdik. Birinci bölümde olduğu gibi motiflerde ne kadar ip kullandığımızı ekrana yazacağım. Birleştirmede ve lastik kısmında da 4 yumak Alize Cotton Gold 67 numara kullandım. 67 numara mum ışığı rengi kullandım. Hırkada baştan sona da 3 milim tığ kullandım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Bir tane arkadaş Alize Diva ile örebilir miyim demiş. Onunla da motifli hırkalar yapılıyor tabii ki. Onunla da yapabilirsiniz. Sadece tığ numaranızı ona göre ayarlarsınız. Siz belki 5. sırada bitirip 6. sırada ip koparmadan birleştirmezsiniz de 6. sırada bitirip 7. sırada ip koparmadan birleştirmeye başlarsınız. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sadece sıra sayımız değişir. Başka bir şey değişmez. Elinizdeki ipleri, özellikle renkli ipleri bu motifli hırkada değerlendirebilirsiniz. Küçücük bir ip bile kalsa birinci sırasını yapsanız o ipi değerlendirmiş olursunuz. Artık hırkanın ikinci bölümüne geçmek istiyorum. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. YouTube'da yorum kısmına yazabilirsiniz. En güzeli Instagram'dan bana örgülerinizi fotoğraflı olarak atarsanız daha net şeyler söyleyebilirim. Matematikte zorlanabilirsiniz. Beden bulmada zorlanabilirsiniz. Çocuğunuz küçüktür. Bedenini ayarlamakta zorlanabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimde başka motifler var. Küçük çocuğu olanlar için böyle küçük bir örnek göstermek istiyorum. Dediğim gibi sizin çocuğunuzun beden genişliği 30 santim bile değilse o zaman ne yaparsınız? Siz yan yana sırtta 2 tane motif koyarsınız. Boyunda ister 2 ister 3 tane motif koyabilirsiniz. Orası sizin zevkinize kalmış. Eninde 2 tane motif kullanırsınız. Biz büyüklerde ne yaptık? Önünde 2'şer tane motif kullanmıştık. Siz de ön parçalarda sağda ve solda eninde birer tane motif kullanırsınız. Burası giydiğinde sağa gelecek tarafı, burası giydiğinde sola gelecek tarafı. Kollarda da birer motif kol boşluğu bırakırsınız. Tekrar etmek istiyorum. Arkada 4 tane motif var. Eninde 2, boyunda 2. Küçük çocukları olanlar için. Şimdi ön parçaları yerleştiriyorum. Eninde bir motif var, boyunda 2 motif var. Kollarda da birer motiflik boşluk bırakırsınız. Kollarda da yine eninde bir, boyunda 2 tane motif yapabilirsiniz. Çok fazla motifim olmadığı için kolları gösteremeyeceğim. Bedeni ve kolları bu şekilde hazırladığınızı düşünün. Sonra kapüşon kısmına geçeceğiz. Kapüşonu ayarlamak için önde birer tane motifi birleştirmemiştik. Yetişkinler için olanda da. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Sadece köşelerden birleştirin motiflerinizi. İp koparmadan birleştirme yaparken ya da dikerken nasıl birleştirecekseniz sadece köşelerden 2 zincirlik boşluklardan birleştirin. Geri kalanları örmeyin. Oralara kapüşon kısmını ekleyebilirsiniz. Bizim kapüşonumuzda eninde 4, boyunda 3 tane motif olacak. Sizin de eninde 4, yani 1, 2, 3, 4 motif, boyunda 2 tane yapabilirsiniz. Çocuklar için, küçük çocuklar için yeterli gelecektir. Elimde motif varken yeni başlayanlar, küçük çocuğu olanlar için böyle anlatmak istedim. Örgülerinizi Instagram'dan fotoğraflı olarak atın. Her şekilde yardımcı olurum. Yeter ki bana bebeğinizin ölçüsünü söyleyin, motiflerinizin ölçüsünü söyleyin. Ona göre birebir ilerleriz. Şimdi artık birleştirme mantığımıza geçelim. Kolda 1,5 tane motifi örmeden bırakmıştım. Elimde 3'e 3 parça var. Bunu 2'ye katlıyorum. Birer tane motif karşılıklı şekilde önde ve arkada birleştirilecek. Buradaki yarım motif de koltuk altında yedirilerek birleştirilecek. Bizim oluşturduğumuz kol boşluğu yetişkinler için 21-22 santim olmalı en az. Daha az olduğunda kolda kasma yapıyor. O yüzden diyorum 13 santimden küçük olanlar kollarını dörtlü yaptığında yeterli kol boşluğuna ulaşmış olacaklar. Diyelim ki sizin motifleriniz 11 santim. O zaman siz 1,5 motiflik kol boşluğu bırakmazsınız, 2 motiflik kol boşluğu bırakırsınız. Kollarınızı dörtlü yaparsınız, 2 tane motifi öne yerleştirirsiniz, 2 tane motifi arkaya yerleştirirsiniz. 11 artı 11 22 yeterli kol boşluğuna ulaşmış olursunuz. Afrika menekşesi hırkada benim motiflerim 10-10,5 santimdi. Kollarını dörtlü yapmıştım.
Birleştirme ile beraber, sonrasındaki o düzleştirme ile beraber yarım santimlik, 1 santimlik açılma oluyor. Yine yeterli kol boşluğuna ulaşmış oluyoruz. Siz zaten bedeniniz küçükse ve S bedene göre yapıyorsanız yine 9-10 santimlik motifler de sizin bedeninize göre yeterli gelecektir zaten. Sizin zayıflığınıza göre o kol boşluğu da yeterli gelecektir. Ama M beden ve üzeriyseniz lütfen 13 santim ve üzeri yapın motiflerinizi. 13 santim ve üzeri değilse de kollarını 4 çalışın. Kol parçasını ikiye katladım. Önde ve arkada 1,5 motif kaldı. Onu da kol boşluğuna yedirerek birleştireceğiz. Sonrasında kalan yerden artık kenardan kol ağzına kadar, bileğe kadar birleştireceğiz ve sonrasında lastik öreceğiz. İki tarafta da aynı işlemi yapacağız ama ben iki tarafta da göstereceğim yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin diye. Birincisiyle birleştirmeye başlayalım. Yeni başlayanlar lütfen burayı dikkatli izlesin. Bu şimdi benim yelek formuna getirdiğim örgüm. Örgüyü böyle önüme aldım. Burası tamamlanmış parçam. Burada da kol parçam var. Aynı sırttaki gibi ördüm. Sırtta da 2 tane kenarı örmemiştik. Sonra sıra sonunda orayı örerek bitirmiştik. Burada da 2 tane kenarı artık örgümüze birleştireceğiz. Burası benim hazırladığım örgüm. Burası kol parçam ve bu şekilde kol parçamı yerleştirdim. Bir tane motifi ön motifle birleştireceğim. Ön parçanın motifiyle birleştireceğim. Bir tane motifi sırttaki motifte birleştireceğim. Ve buradaki son motifi de koltuk altına yarım yarım yedirerek birleştireceğim. Öncelikle burayla başlıyoruz. Bu şekilde yapmamın sebebi de sağda tamamlanmış motifimin olması lazım. Solda eksik motifimin olması lazım. O yüzden karşılıklı bu şekilde denk getirdik. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Buradaki iki köşenin birleşim yerinden birleştirmeye başlıyorum. İki köşenin birleşim yerine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlıyorum. Köşeden sonraki işlemimiz ne? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdaki boşluğa girdim. Kaydırıp zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Örgünün birleştirme mantığı baştan sona değişmeyecek. Birinci bölümde zaten birleştirme mantığını anlatmıştım. Birleşim yerine kadar, köşelerin birleşim yerine kadar sağa kaydırıp zincir çekelim. Sola 3 tane ikili trabzan yapalım. Aşağıdan yukarı doğru birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa ne yapıyoruz? Bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geldim ve kaydırdım. Burada artık sırttaki köşelerin birleşim yerine kaydırabiliriz. Köşelerin birleşim yerine girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve artık diğer motifte, sarı motifte köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane motifi ön parçaya yerleştirmiş oldum. Artık neye geçtim? Sırttaki birer motifi karşılıklı birleştirmeye geçtim. Buradaki bir motifim sırttaki bir motife eklenecek. Önde birer motifi karşılıklı birbirine ekledik. Artık sırttayız. Sırta geçtik. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu karşılıklı birer motifleri birleştirmek kolay zaten. Birinci bölümden de biliyorsunuz. Burayı da geçelim, artık köşeyi yapalım, birleştirme yerini geçelim. Koltuk altına bir tane motifi yarım yarım nasıl yerleştireceğiz onu görelim. Sıra buradaki motifi sırt parçasına ve ön parçaya yarım yarım birleştirmekte. Sıra sonunda köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Birleşme yerine
bir zincirle kaydırdım. Sırttaki köşelerin birleşim yerine giriyorum ve kaydırarak birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan örerek motifleri yarım yarım birleştirmeye başlıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Yarım motifin sonuna kadar devam ediyorum. Bu detay kısımları yeni başlayanlar için yavaş anlattım biliyorsunuz. Hızlandırarak izleyebilirsiniz. Köşeleri karşılıklı birleştirdik. Karşılıklı 2 tane üçlü grubu birleştirdik. Ben yarım motifin sonuna geldiğimi nereden biliyorum? Artık batacağım herhangi bir boşluk yok. Sonrasında koltuk altı geliyor. Son boşluğa en son kaydırdım. Artık koltuk altındayım. Son boşluğa kaydırdım. Artık üçlü grubun ortasına 3 tane ikili trabzan yapacağım ve koltuk altına kaydıracağım. Çünkü benim motifimin orta noktası üçlü grubun ortasına denk geliyor. Siz bir sıra fazla örmüşsünüzdür. Sizin 5 tane üçlü grup vardır arada. O zaman sizinki de tam orta noktaya denk gelecektir. Tam boşluğa denk gelecektir. Bende 4 tane üçlü grup olduğu için benim orta noktam tam bu 3 tane ikili trabzanın ortası. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. İyice pekişmiş olacak. Sağdakine kaydırdım. Son boşluğa zincir çektim. Solda 3 tane ikili trabzanın ortasına, yani ikinci trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki kaydıracağım yer boşluğa da batsam, buradaki trabzanın tepesine de yapsam, koltuk altına kaydırmak. Koltuk altının birleşim yerine kaydırıyorum. İpi aldım, koltuk altının birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve solda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine artık sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Ben burada koltuk altına yedirme yerine yanlış yaptıysam yine köşelerim denk gelmeyecektir. Şimdi onu da kontrol etmiş olacağız. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakıyorum denk gelmiş mi? Gördüğünüz gibi 2 tane köşe denk gelmiş oldu. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Ben burada 3 tane ikili trabzanın ortasına yapmasaydım da bir sonraki boşluğa yapsaydım benim köşelerim denk gelmeyecekti. Çünkü benim tam orta noktam burası. 3 tane ikili trabzanın ortası. Sizin motifiniz bir sıra fazlaysa boşluğa denk gelecek. Bir sıra daha fazlaysa sizinki de 3 tane ikili trabzanın ortasına denk gelecek. Yani sıra sayımıza göre trabzanın üzerine de yapabiliriz, boşluğa da yapabiliriz. Kendinizi kontrol edersiniz, zaten küçücük bir yer. Yarım yarım ekliyoruz. Baktınız köşede denk gelmiyor mu? O zaman ya bir öncesine yapmışsınızdır ya bir sonrasına yapmışsınızdır. O yüzden kontrollü şekilde köşeler denk geliyorsa devam ediyoruz. Artık köşeye kadar geldik. Yarım yarım motiflerimizi birleştirdik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve buradaki köşelerin birleşim yerine, herhangi bir boşluğa değil, köşelerin birleşim yerine geliyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Birleştirmeye buradan başlamıştık. Sırttan devam ettik ve tekrar buraya gelmiş olduk. Sonrasında kalan kenarımızda artık bu şekilde koltuk altından bileğe kadar birleştireceğiz. Yine sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şu sökülen yeri tekrar yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, önüme alıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Ve koltuk altından bileğe kadar devam ediyorum. Yarım motifi birleştirme işlemi aslında çok kolay. Sadece yeni başlayanlar için böyle tekrarlı şekilde anlattım. Zaten bir tane motif örüyoruz. Baktınız olmadı. Bir iki kere denersiniz. Ya bir öncesine ya bir sonrasına yaparsınız ya da trabzanların ortasına yaparsınız. Köşeye denk getirirsiniz. Köşeye denk gelmiyorsa zaten yanlış yere 3 tane ikili trabzan yapmışsınız demektir. Çok fazla seçenek yok zaten. Ya bir öncesine batmışsınızdır ya bir sonrasına batmışsınızdır. Bir tane birleşmelerini göstereceğim, sonra kol ağzına kadar devam edeceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa girdim. Kaydırdım. Burada köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Bir zincir çekip tekrar köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde kol ağzına kadar birleştirelim. Kol parçasını buradan birleştirmeye başlamıştık. Sırttan dönerek birleştirdik. Yarım yarım birleştirdik. Sonra bu şekilde kol ağzına kadar birleştirdik. Şimdi sıra sonundayım. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Köşeye 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki ilk trabzanın V gibi tepesi görünüyor. Tepeye giriyorum, kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimi koparmayacağım çünkü sonrasında lastik öreceğiz. Ama şu da olabilir, benim de zamanında olmuştu. İpim yeteri kadar yoktur, sipariş etmişimdir, yoldadır ama örgüye devam etmek istiyorum. O zaman ne yaparım? Burada bir zincir çeker, ipimi koparırım. Sonra diğer kolu birleştirmeye geçerim aynı yumakla. Ama fazladan yumağınız varsa benim gibi bu şekilde kolda kalsın. Sonrasında o kısımdan lastik öreceğiz. Bazen elimizde yeteri kadar ip olmayabiliyor. Biz elimizdeki yumakla birleştirdiğimiz kadar birleştirelim. Sonra diğer ipleri temin ettiğimizde örgümüze devam ederiz. Yeteri kadar ipimiz yoksa. Şimdi diğer kola geçiyorum. Kolda bizi zorlayacak bir şey yok. Yeni başlayanlar özellikle bir kere de yaptım olmadı diye vazgeçmeyin. Ben bu işi yaptığım halde, diğer arkadaşlar bu işi yaptığı halde zamanımızın çoğu sökmekle geçiyor. Daha düzgün bir örgüye ulaşmak için sökmekle geçiyor. O yüzden siz de olmadığı noktada bir iki kere söker tekrar yaparsınız. Burası benim örgümün sırtı. Bir tane motif sırtta birleşecek, bir tane motif önde birleşecek, bir tanesini de yine koltuk altında yedireceğiz. Yönümüz değiştiği için diğerinde ön tarafta başlamıştık. Burada arka tarafta başlıyoruz. Tek fark o. Birleştirme mantığımız değişmeyecek. Burayı da baştan sona anlatacağım. İyice pekişmiş olacak. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Ve köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Kol parçasında örmediğimiz iki kenarı artık örgümüze birleştiriyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sırttaki motife kaydırıp zincir çekeceğim. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sağda tamamlanmış olan var. Solda eksik parçamız var. Sağda kaydırıp zincir çekiyorum. Solda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırt motiflerinin sonuna kadar gelelim. Birleşim yerine kadar devam edelim. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum.
Burada 2 zincirlik boşluğa girdim, kaydırdım. Sırttaki birleşim yerine, köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümü döndüreceğim. Burası sırt kısmıydı. Sırttan başladık. Sırttaki iki motifi birbirine birleştirdik. Artık burası benim ön parçam. Burası benim kol parçam. Öndeki birer motifi de birbirine ekleyelim. En son birleşim yerine kaydırdık. Bir zincir çektik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Karşılıklı birer motifi bu şekilde birleşim yerine kadar birleştirelim. Artık koltuk altına yarım motifi birleştirmeye geçelim. Karşılıklı ön parçalarda iki motifi birbirine birleştirdim. Burası ön parça, burası kol parçası. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik yere kaydırdım. Ön parçalarda köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Sol motifte 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine koltuk altına kadar boşluklara kaydırıp zincir çekiyorum. Sağa kaydır, zincir çek, sola 3 tane ikili trabzan yap. Diğer tarafta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Köşeleri birleştirdik. 2 tane üçlü grup birleştirdik ve en son kaydırabileceğim noktaya kaydırdım. Sonrasında artık koltuk altı geliyor. Şimdi ne yapacağım? Benim bir tane daha üçlü grup örmem gerekiyor. Koltuk altına kaydırmam için ve öreceğim üçlü grup buradaki 3 tane ikili trabzanın ortasına denk gelecek. İkinci trabzanın üzerine yapacağım. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Benim tam orta noktam ikinci trabzanın üzerine denk geldiği için buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Siz de boşluğa denk gelebilir. Bir sıra fazla yaptıysanız ya da eksik yaptıysanız sonrasında koltuk altının birleşim yerine kaydırıyorum. Diğer tarafta yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve solda 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada ben yanlış yere battıysam köşeler denk gelmeyecektir. Yarım motifte kaydırmalarla örüyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bakacağım. Köşelerim denk gelmiş mi? Gördüğünüz gibi köşelerim denk geldi. Yani doğru yere batmışım. Siz de denk gelmiyorsa ne yapacaksınız? Yarım motifi sökeceksiniz. Batmanız gereken yere basacaksınız. Belki boşluk olabilir sizde de, belki trabzan olabilir. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve köşelerin birleşim yerine batıyorum. Sonrasında koltuk altından bileğe kadar birleştireceğiz. Tekrar bir zincir çektim ve sola 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bölümde bizi zorlayacak tek şey, artık örgümüz büyüdü. Böyle döndürmekte, kameraya sığdırmakta zorluk yaşayacağız. Burası bizim sırt parçamız. Sırttan örmeye başlamıştık. Ön parçadan ördük. Yarım motifleri
yedirdik ve sıra sonuna kadar geldik. Sonrasında artık buradan bileğe kadar birleştireceğiz. Diğer tarafta göstermiştim. Birleşim yerlerinde kaydırmalarla geçelim. Ve koltuk altında ve bilekte artık ipimizi bırakalım. Sonrasında lastik kısmını öreceğiz. Sonrasında örgüye devam ederken zorlanırsanız yine ipinizi koparabilirsiniz. Fazladan ipiniz olabilir, yumağınız olabilir. Ama ben zorlanırım oradaki yumaklarla diyorsanız yine bir zincir çekip ipinizi koparabilirsiniz. Belki ben de zorlanırsam videonun içerisinde döndürerek yapmakta, ben de bir zincir çekip koparabilirim. Ama normalde olsa oturduğum yerde yapsam iplerimi orada bırakırdım. Kollarımız bu şekilde, önde ve arkada birer tane motifi tam şekilde yerleştirdik. Koltuk altında da yarım yarım motiflerimizi birleştirdik. Kolu birleştirme de oldukça kolay. Koltuk altında sizin trabzan üzerine de denk gelebilir, boşluğa da denk gelebilir. Köşe noktaları birbirine denk geliyorsa sıra sonunda doğru şekilde örmüşsünüz demektir. Artık kapüşon ekleme kısmına geçeceğiz. Sonra bedenden lastik geçeceğiz ve kollardan lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Kapüşon kısmında da 12 tane motif kullanacağız. Öncelikle kapüşon kısmının parçasını hazırlayalım. Eninde 4 motif olacak, boyunda 3 tane motif olacak. Bebekleri için yapanlar eninde 4, boyunda 2 tane kullanabilirler. Kapüşon motiflerini de hazırladım. Hazırlamaya nasıl başladım? Buradan örmeye başladım. Birinci aşamayla 3 tane motifi üst üste yerleştirdim. Sonra yanına 3 tane motif ekledim. Aralarını kapattım. Yanına 3 tane motif ekledim. Aralarını kapattım. Ve yanına 3 tane motif ekledim. Aralarını kapattım. Aynı sırtta yaptığımız işlemi birebir devam ettirdik. Yine 2 tane kenarı örmüyoruz. Yine örerken örgümüze birleştireceğiz. Birleştirme işleminde o kenarları da öreceğiz. Hırkayı önüme alıyorum. Size dediğim gibi videoda anlatım yaparken beni zorlayacağı için bunları bir zincir çekip koparacağım. Kollara sonra devam ederiz. Burada en son bir zincir çekmiştim. İpi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Burada da bir zincir çektim, ipi koparıyorum. Burası benim yaka kısmım, burası da kapşonumuz. 4 tane motife 4 tane motif ekleyeceğiz. Öncelikle işimiz buradan birleştirmeye başlayalım. Örgüyü bu şekilde önüme aldım. Burası kapşon kısmı, burası da yaka kısmı. Neden bu şekilde yerleştirdim? Sağ tarafta tamamlanmış motif olacak, sol tarafta eksik motif olacak. Öncelikle bu iki motifi birbirine birleştireceğiz. Sonra sırttan örmeye devam edeceğiz. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Köşeye kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Artık kapüşonu eklemeye başladık. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşelerin birleşim yerine kadar gelelim. Kapüşonda ve ön parçada, yakada bir tane motifi karşılıklı birleştirdik. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. Buradaki birleşim yerine kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Örgüyü önüme alacağım daha net görebilmeniz için. Burada 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Bir sonraki kaydırma yapacağım yer, burada 4 tane köşe var görüyorsunuz. 4 tane köşenin birleşim yerine kaydıracağım. Birleşim yerine kaydırdım, ipi aldım ve tekrar bir zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım ve köşeyi tamamlıyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap.
Artık sırta geçtik. Bu şekilde bir iki tane motifi sırttaki parçaya ekleyeceğiz. Birinci motif karşılıklı ikinci motif. Sırasıyla devam ediyoruz. Burada birleşim yerine kaydıracağız. Tekrar köşelerin birleşim yerine kaydırıp örmeye devam edeceğiz. Şimdi birleşim yerine kadar geleyim. Burası önde bir tane motif ayırmıştık yaka için. Kapüşonun birinci motifini oraya ekledik. Sonra arkaya da döndük. Sırttaki motife kapüşonun ikinci motifini ekledik. Şimdi üçüncü motifteyim. Eninde 4 tane motif vardı. Üçüncü motifi de yine sırttaki motife birleştiriyorum. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım köşeden sonra. Tekrar köşelerin birleşim yerine batıp kaydırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu motifi de ekledikten sonra sırtta karşılıklı 2 tane motifi eklemiş olacağız. Son bir tane motifimiz kalacak. Onu da yakada ön kısma ekleyeceğiz. Kapüşonun birleştirme mantığı oldukça kolay. Baştan sona aynı birleştirmeyle devam ediyor zaten. Buradaki iki motifi de birbirine ekledik. Artık yine 4 tane köşenin birleşim yerine kaydıracağız. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Ve köşelerin birleşim yerine 4 tane köşenin birleşim yerine ortasına kaydırıyorum. Burada sıkı sıkı yapıyorum ki böyle arada boşluk görünmesin. Tekrar bir zincir çektim. Ve artık son motifi birleştirmeye geçebilirim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeden sonra da sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Artık enine doğru motiflerimizi birleştirdik. 4 tane motifi kapüşonda birleştirdik. İki motifi önde yaka olarak bırakmıştık. 2 motifi sırttaydı. Şimdi 4. motifin sonundayım artık. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi size göstermek istiyorum. Kapşon kısmını bu şekilde 4 tane motifini birleştirdik. Artık yukarı doğru düz şekilde öreceğim ve yukarıda tepede birleştirme yapacağız ve kapşon kısmımızı hazırlamış olacağız. 2 tane kenar bırakmıştık. Birini örgüye yerleştirdik. 4 tane motifi, 3 tane motifi de hiçbir yere birleştirmeden örüyoruz. Yukarı kadar 3 tane motifi örelim. Örmediğimiz kenarı tam şekilde örerken ne yapıyoruz? Birleştirme yerlerine nasıl geçiyoruz? Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada yapacağım işlem bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çek, kaydır, bir zincir çek, 3 tane ikili trabzan yap. 2 motifi de örelim. Diğer birleşim yerine de aynı şekilde geçelim ve tepede tekrar buluşalım. Burada bir tane kenarımız kalmıştı. Yukarı kadar ördük. 3 tane motifi herhangi bir yere
birleştirmeden ördük. Sıra sonuna kadar geldik. Burada artık kapüşonumuzun tepesini de kapatacağız ve bitireceğiz. Ben yine ip koparmadan birleştireceğim. Siz istiyorsanız iğne iplikle dikerek birleştirebilirsiniz. Ya da tığla birleştirebilirsiniz. Tepeleri de alabilirsiniz, iç kanatları da alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Siz ip koparmadan birleştirmeyecek de böyle iğne iplikle dikecekseniz ya da tığla birleştireceksiniz. Sıra sonunda köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Birinci ikili trabzanın tepesine kaydırdım. İpimi yeteri kadar kesiyorum ve arkada gizliyorum. Sonra bu şekilde ikiye katladım. Üçlü gruplardan başlayarak, bu kenarın üçlü gruplarından başlayarak karşılıklı dikiyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum ve ipimi koparıp gizliyorum. Dikecekler o şekilde yapabilir. Biz yine ip koparmadan birleştireceğiz. Onun için ne yapıyorum? Tığın başına doladım. Sıra sonunda birinci trabzanın tepesine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Çünkü bir üst sırada örmeye devam edeceğim. İp koparmadan birleştirmek için ne yapmam gerekiyor? Burada bir sıra 67 numarayla örmüşüm. İki tarafta da görüyorsunuz. Ama benim bir tarafta fazla sıra örmem gerekiyor. Diğer tarafta eksik sıra örmem gerekiyor. O yüzden buradaki iki motifi öreceğim. Diğer tarafta örmediğim iki motifle de ip koparmadan birleştireceğim. Şimdi buradan iki tane motifi örerek devam edelim. Ördüğümde daha net anlaşılacak. En son tek trabzanla bitirdim. 3 zincir çekiyorum. Bunu da bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. 1, 2, 3. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. 3 zincir çektik. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış oluyorum. Sırasıyla örüyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane motifi herhangi bir yere birleştirmeden örüyorum. Köşeye kadar örerek geldim. Burada ne yapıyorum? Burada 2 zincirlik boşlukları da kullanacağım. Buralara 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sonra yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane motifi örerek ilerledim. İki motifi ördüm. Burada en son köşeyi de örüyorum ve iki motifi tamamen örmüş oluyorum. Bu tarafı bir sıra fazla örüyorum. Diğer tarafım eksik kalıyor. Buradaki iki motif bir sıra eksik kalıyor. Birleştirmede ne yapıyoruz? Sağda bir sıra fazla olan motif var. Solda bir sıra eksik olan motif var. Ve ikisini birbirine sağdakine kaydırıp zincir çekerek soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak birleştiriyoruz. Mantık yine aynı. Zorlandığım tek nokta dediğim gibi örgü çok fazla büyüdü. Ekrana sığdırabilmek. Onun haricinde herhangi bir örgünün zorluğu yok. Siz oturduğunuz yerden daha rahat yapabileceksiniz. En son ikinci motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık bu taraftaki, diğer taraftaki motifin köşesine de 3 tane ikili trabzan yaparak birleştirmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. İp koparmadan birleştirmeye kaydırarak birleştirmeye başladık. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydırdım. Zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde birleştirme yerine kadar devam ediyorum. Sağ tarafta ne yaptıysam sol tarafta da aynı yerlere batıyorum. Aynı yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sol taraftaki köşelerin birleşim yerindeyim. Burada ne yapmışım? Diğer tarafta köşelere de 3 tane ikili trabzan yapmıştım. O yüzden köşeye battım, 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Yine solda köşeye 3 tane ikili trabzan yap. Çünkü sağda da köşelere 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Artık sıra sonuna kadar sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde kapşonumuzu da bitirmiş olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada da 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Yani sıra sonumuzu denk getirmiş olduk. Artık burada bitişimizi yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Daha düzgün bitirebilmek için 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine V harfinin içine battım. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıyorum. Ve ipimi orada gizleyebilirim. Artık kapüşonumu da hazırlamış oldum. Kapüşonu yapmışken şunu da söylemek istiyorum. Buradaki ortadaki birleştirme noktasını fazladan bir sıra ördük, birleştirdik. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Biz bir sıra yaptık, siz 2 sıra yapabilirsiniz, 3 sıra yapabilirsiniz. Sonra ip koparmadan yine birleştirirsiniz. Sağda tamamlanmış motifiniz olacak, sıranız olacak, solda eksik sıranız olacak. Yine ip koparmadan birleştireceksiniz. Ya da yine baştan sona 3 sıra örersiniz, 4 sıra örersiniz. Sıra sonunda iğne iplikle dikersiniz. Bu aradaki boşluk, büyüklük size kalmış. Üzerinize giydiniz, tepenizden basıyor mu? O zaman siz birinci sırada değil de 3-4 sıra örer, o şekilde birleştirirsiniz. Üzerinize giymeden, denemeden en son sıra sonunda bitişinizi yapmayın. Ben burada ipimi neden kestim? Çünkü size göstermeden önce ben bir sıra yaptım. Sonra üzerime geçirdim. Baktım güzel oldu. Herhangi bir darlık yok. Basmıyor. O yüzden burada ipimi kopardım. Siz de denemenizi yapıyorsunuz. Buraya kadar geldiniz. İpinizi koparmadınız. Baktınız basıyor mu? O zaman sökersiniz. 2-3 sıra örersiniz. Sonrasında birleştirirsiniz. Yani buradaki genişlik sizin kendinizi nasıl rahat hissettiğinize göre değişebilir. Sıra sayısı değişebilir. İlla ki benim yaptığımla aynı yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi genel itibariyle kollarını taktık, kapüşonunu taktık ve hırkamız hazır. Burada artık yapacağımız işlem öncelikle bedenden lastik geçeceğiz. Benim size kolda daraltmayı anlatabilmem için düz mü yapacaksınız zevkinize göre, daraltmayla mı yapacaksınız onu anlatabilmem için bedende nasıl lastik geçiliyor onu anlatmam lazım. Bedende lastik geçerken ne yapıyoruz? Önce buradaki birleşim noktalarını düzeltmemiz lazım. Düzgün bir zemine ihtiyacımız var. Düzgün bir lastik için düzgün bir zemine ihtiyacımız var. Diğer hırkalarda yaptığımız gibi önce bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Üzerine istediğimiz sıra sayısı kadar lastik örebiliriz. İstediğimiz kalınlıkla lastik örebiliriz. Öncelikle bedenden ikili trabzan geçerek başlayalım. Artık bir bütün hırkamız hazır. Sadece bedende ve kollarda lastik işlemimiz kaldı. Burası benim hırkamın arkası. Düz yüzü. Örmeye hırkanın arkasından başlayacağım. Berelerde, yeleklerde, hırkalarda, süeterlerde ne yaparsam yapayım. Lastik örmeye, ikili trabzan örmeye örgünün arkasına başlıyorum. Bir üst sıralarda 3 zincirle yükseleceğim için o 3 zincir noktaları görünmeyecek bir yere denk gelsin istiyorum. Lastik örerken göreceksiniz 2 tane ön lastiğin arasında kalacak 3 tane zincir ama ne kadar göze batmazsa bizim için o kadar iyi. O yüzden örmeye örgünün arkasından başlıyorum. Örgümü bu şekilde önüme alıyorum. İkili trabzan örmek için de ilmek yapmam gerekiyor. Onun için ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Tığla girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Yine 3 milimle devam ediyorum. Tığın başına doladım. İkili trabzan yapacağım için 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İlmek yaptık. Tığa bir kere doladık. Önüme motifi alıyorum. Sırt motifini. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Mesela buradaki 3 tane ikili trabzan var. Ortasından örmeye başlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Sırasıyla tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum.
Buradaki işlemimiz bedenden bir sıra ikili trabzan geçmek ve zemini düzeltmek. Sırasıyla tüm ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Motifin ortasından örmeye başladım ve sıra sonuna kadar geldim. En son ikili trabzanın tepesine de ikili trabzan yaptım. Birleşim yerini nasıl geçeceğiz? Köşeye bir tane ikili trabzan, iki köşenin birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve tekrar köşeye bir tane ikili trabzan. Sonrasında trabzan üzerine trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi göstereceğim size. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani buradaki birleşim yerini bir tane ikili trabzanla geçiyoruz. Köşelere bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan. Bir tane daha göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Trabzan üzerine trabzan olarak ilerledim. Burayı 3 tane trabzana geçiyoruz. Bir tanesi köşeye, bir tanesi birleşim yerine, bir tanesi köşeye. Sırasıyla köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerinin ortasına battım. Bir tane ikili trabzan yaptım ve köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar gelelim. Köşede size modeller göstereceğim. Hangisini beğenirseniz o şekilde etek ucunu örebilirsiniz. Örerek köşeye kadar geldim. Etek ucuna kadar geldim. 2 tane etek ucumuz var. Buralarda istediğimiz modeli yapabiliriz. İster kavisli olanı yapabiliriz, ister köşeli olanı yapabiliriz. Şimdi size 2 tane model göstereceğim. Yan yana ekranda 2 tane model göreceksiniz. Birinin köşesi kavisli, birininki tam köşeli. Keskin bir köşesi var. Öncelikle kavisli yapmak isteyenler nasıl yapacak onu söyleyeceğim. Sonrasında biz köşeli olarak devam edeceğiz. Köşeli yapmak isteyenler de benimle beraber örecekler. Kavisli olan baştan sona çok kolay. 2 tane zaten etek ucumuz var biliyorsunuz. Birinciye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Diğer etek ucuna kadar örüyorum. Diğer etek ucunda da 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra onun üzerine istediğiniz kadar lastik örün. Örgünüz değişmeyecek. Sırasıyla bir önden bir arkadan alarak ilerleyeceksiniz. Sizin işiniz daha kolay. Kavisle örmek istiyorsanız köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Farklı örgüler de şimdi ekrana ekleyeceğim. Önlük süveterlerden olabilir, başka örgülerden olabilir. Yani köşeyi kavisli isteyenler ne yapacak? 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacak. Bir üst sırada lastik örmeye başlayacağız. Sizin işiniz daha kolay. Bir üst sıralarda da nasıl yapacağınızı anlatacağım. Yine kavisli olanlar için nasıl yapacağını anlatacağım. Ekranda şimdi motifli yeleğin ve papatya hırkanın eteğini görüyorsunuz. Öyle yapmak istiyorsanız benim anlatacağım gibi devam ediyorsunuz. Kavisli yapmak istemeyenler, bu videodaki gibi köşeli yapmak isteyenler baştan sona videoyu izliyorlar. Köşeli yapmak için ne yapıyorum? 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Köşedeki işlemimizi tamamladık. Sonrasında yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerlerini bir tane ikili trabzanla geçiyoruz. Ve kapüşon kısmına kadar devam ediyoruz.
5 tane motif var yukarı doğru. 5 tane motifi aynı sırtta başladığımız gibi örüyoruz. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık ve yukarı doğru örmeye devam ettik. Kavisli yapanlar 3 tane ikili trabzan yapsın. Lastik sırasını beklesinler lütfen. Onlar da örgü bittiğinde kavisli şekilde örgülerini bitirmiş olacaklar. Onlar için de anlatacağım. Yukarı doğru 5 tane motifi ördük ve kapüşon kısmına geldik. Dediğim gibi kapüşon kısmında da değişen bir şey yok. Zaten motiflerimiz var ve birleştirme yerlerimiz var. Aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Sonrasında trabzan üzerine trabzan olarak ilerliyorum. Baştan sona örgü bilenler etek ucuna kadar devam edebilirler. Etek ucunda da 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz ve sırtla başladığımız yere kadar örüyorsunuz. Tepe noktasının birleşim yerine kadar geldim. Burada bir zincir çekip ipimi koparmıştım. Arkada ipimi gizledim. Yine aralarda bir zincirle sabitledim. Ve yeteri kadar gizleyince ipimi kesiyorum. Köşeye kadar geldim. Artık tepe noktasındayız. İpi gizledikten sonra artık burada köşe noktasına bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve tepedeki birleştirme yerine geçeceğim. Burada başlarken 3 tane zincir çekmiştim. Sıra sonunda da bir tane ikili trabzanla bitirmiştim. Buralardan da ikili trabzanlar çıkarıyoruz. Elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre 2 tane de çıkartabiliriz, 3 tane de çıkartabiliriz. Önemli olan buradaki gibi sıralı şekilde görünsün. Ne arada boşluk olsun, eksik trabzan yapalım, ne de üst üste binen marullanmış bir görüntü olsun. O yüzden sayı önemli değil, düzgün görünmesi önemli. Buradaki çektiğim 3 zincir var. Boşluğuna girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra 3. zincirin içine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Burada 2 tane ikili trabzanla geçmek bana yeterli geldi. 3.'yü yapsam üst üste binecekti. O yüzden 2 tane ikili trabzanla geçtim. Ama siz yaptığınızda arada böyle büyük bir boşluk kalıyorsa demek ki buraya da bir tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. 2. zincirin içine de bir tane ikili trabzan yaparsınız. Sonrasında burada birleşim yeri var. Birleşim yerine batmayacağım çünkü batarsam burada sonrasında boşluk görüntüsü olacak. Birleşim yerine batmadan geçiyorum. Zinciri 3 zinciri 2 tane ikili trabzanla geçtim. Burada son yaptığım ikili trabzan var. Tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Gövdesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Mesela burada 2 tane ikili trabzanla geçtim diyelim. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arada bir boşluk oluştu. Ben burada 2 taneyle geçtim diye burada da 2 taneyle geçmek zorunda değilim. Buradaki boşluk olmayacak. Tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Gövdesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de dibine yaparsam 3 tane ikili trabzanla geçmiş olurum ve sonra köşeye battığımda arada herhangi bir boşluk olmamış olur. Sonrasında trabzan üzerine trabzan yapabilirim. Tepedeki üçlü grupları 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Sonra artık şimdi etek ucuna kadar ilerliyoruz. Etek ucuna yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha net anlaşılabilmesi için şöyle göstermek istiyorum. Buradan örmeye başlamıştık. Sırttan örmeye başladık. Sonra bu şekilde ilerledik. Etek ucuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık ve yukarı doğru devam ettik. Kapüşon kısmında da değişen bir şey yok. Kapüşon kısmından dolanarak ördük. Ve yukarıdan aşağıya kadar devam ettik. Tekrar 2 zincirlik boşluktayız. Yani bir bütün örgüyü ikili trabzanlarla dolanıyoruz. Kapüşon dahil. Diğer etek ucuna geldim. Oraya da 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Kavisli yapacaklar. Ne yapacak? Yine 3 tane ikili trabzanla geçecekler. Şimdi artık sırtta başladığımız yere kadar ikili trabzanlar çıkartarak devam edelim. Artık bir üst sırada lastik örmeye başlayacağız. İstediğimiz sıra sayısı kadar lastik öreceğiz. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırarak ikili trabzan örme işlemini bitiriyorum. Artık zemini düzeltmiş olduk. Üzerine istediğimiz sıra sayısı kadar lastik örebiliriz. Birinci trabzanın tepesine girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Lastik örmek için 3 zincirle başlıyorum. Lastiği nasıl öreceğiz? Bu 3 zincir aşağıdaki ikili trabzanın tepesinde. Bir sonrakini önden alıp ikili trabzan örüyorum. Bir sonrakini arkadan alıp ikili trabzan örüyorum. Önden ördüğüm trabzan önde görünüyor, arkadan aldığım trabzan arkada görünüyor. O yüzden ben en başta çektiğim 3 zincirde arka lastik kabul ediyorum. Bir sonrakini önden örerek başlıyorum. Sıra sonunda 3 zincir 2 tane ön lastiğin arasında kalsın ve arkada çok da belli olmasın. Başka örgülerde de kullanırsanız ilk çektiğiniz 3 zinciri arka lastik kabul edin. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki trabzanı önden alıp ikili trabzan örüyorum. Lastiği de ikili trabzanlarla öreceğiz. Önden almak demek, trabzanın arkasından girdim, boşluğundan çıktım. Trabzan tığın önünde kalacak demek. İpi aldım, tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan örüyorum. Trabzanın arkasından girdim. Diğer boşluğundan çıktım. Trabzan tığın arkasında ikili trabzan örüyorum. Önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Trabzanı önden almak demek, trabzan tığın önünde kalacak demek. Trabzanı arkadan almak demek, trabzan tığın arkasında kalacak demek. Önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. İlk defa lastik örme işlemine denk gelenler olabilir. O yüzden burayı yavaş anlattım. Önden aldım. İkili trabzan ördüm. Arkadan aldım. İkili trabzan ördüm. İkili trabzanlarla devam ediyoruz. Önden aldım. İkili trabzan ördüm. Bu şekilde. 3 tane zincirle başladık. Onu arka lastik kabul ettik. Trabzanları sırasıyla bir önden bir arkadan alıyoruz. Bir önden bir arkadan. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde bütün örgüyü yine bir önden bir arkadan alarak dolanacağız. Lastikte de herhangi bir zorluk yok. Sonraki sıralarda da buradaki yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi etek ucuna kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak devam ediyorum. Buradan örerek başlamıştık. Etek ucuna kadar geldim. Burada 3 tane ikili trabzan yapanlar ne yapacak? Sırasıyla önden arkadan almaya devam edecek. Sizin işiniz dediğim gibi daha kolay. Köşede 3 tane ikili trabzan yapanlar kavisli bir köşe yapacaklar. Yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorlar. Diğer etek ucuna kadar da geliyorsunuz. Yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorsunuz. Ve sırtta yine sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Sizin işleminiz kaç sıra yaparsanız yapın önden arkadan alarak örmek. Herhangi bir şeyi denk getirmeye çalışmıyorsunuz. Şimdi biz burada ne yapacağız? Köşeye kadar geldim dediğim gibi son trabzanın üzerindeki ön lastik olarak kaldı. Ön lastik olarak denk geldi. Önceki örgülerde denk gelmediğinde ne yapmıştım? Böyle 6-7 tanesini sökmüştüm. En son ön lastikte bırakmıştım. Bir tane ön lastik yaptım. Sonraki 2 trabzanı arkadan alarak örmüştüm. Yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam etmiştim. Neden? Çünkü buradaki son trabzanımı ön lastik olarak örmek istiyorum. Sizde de denk gelmediyse 6-7 tanesini söküyorsunuz. En son ön lastikte bırakıyorsunuz. Sonraki 2 trabzanı arkadan alıp örüyorsunuz. Bu şekilde en son trabzanınız
ön lastik olarak olmuş oluyor. Belki diğer etek ucunda denk gelmez. Orada size gösteririm tekrar. Burada şansa denk geldi. Lastiğimizin sıra sonunda da denk gelmezse aynı işlemi yapıyoruz. Sadece etek ucuna özel bir şey değil. Bu denk getirme işlemini sadece bu sırada yapacağız. Sonrasında üstüne istediğimiz kadar lastik öreceğiz kolay şekilde. En son ikili trabzanın üzerine ön lastik yaptım. Köşeye yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bunun sebebinde yakınlaştırılmış bir tane etek ucunda göstereceğim. Daha düzgün görünmesi için son trabzanı ön lastik olarak örüyoruz. Şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Son trabzanımı ön lastik olarak ördüm. Köşe boşluğuna 2 zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ettim. Biz bunun üzerine 2, 3, 4, 5 kaç sıra artık lastik örersek örelim herhangi bir düzeltme işlemi yapmayacağız. Denk getirme işlemi yapmayacağız. Yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam edeceğiz. Bir üst sırada önden aldım, arkadan aldım, önden aldım. 2 zincirden önceki son trabzanım ön lastik olarak kalmış oldu. Yani biz burada aslında düzeltme işlemini de yapmış oluyoruz. Sonraki sıralarda hiç zorluk çekmeyeceğiz. Diğer örgülerde ilk açmayı size gösteriyorum. Burada da yine videonun içerisinde ayrı bir bölüm olarak böyle yazarım ilk açma diye, oradan bakabilirsiniz. İlk açacağım yerleri belirliyorum önce. Nerelere ilk açmak istiyorum. En son ön trabzanda bıraktım. Artık ilik açacağım. Onun için de arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım. İkincisine ön lastik yapıyorum. Sonra yine sırasıyla arkadan önden alarak örmeye devam ediyorum. İlik açacağınız yerleri belirlemeniz gerekiyor önce. Nereye açmak istiyorsunuz? İlik açacağınız yere kadar geldiniz. En son ön lastikte bıraktınız. Arada bir zincir çekiyorsunuz. Aşağıdan da bir tane ikili trabzan atlıyorsunuz. Sonra ikinci trabzana ön lastik yapıyorsunuz. Yine önden arkadan almaya devam ediyorsunuz. Yani bir tane arka lastiği örmeden geçmiş oluyoruz. Bir üst sırada biz buraya ikili trabzan yaptığımızda yine burası arka lastik olarak kalmış olacak. Hem iliğimiz açılacak. Bir üst motifte tekrar bir tane daha ilik açacağım. Oraya kadar devam ediyorum. Genelde motiflerin ortasına denk getirmeye çalışıyorum. Siz nerede olmasını istiyorsanız oraya kadar örüyorsunuz ve en son ön lastikte bırakıyorsunuz. Bir tane buraya ilik açtım bir zincirle ve bir üst motife geldim. Buraya da bir tane ilik açmak istiyorum. En son ön lastikte bıraktım. Araya bir zincir çektim. Aşağıdan da bir tane ikili trabzan atladım. İkincisine bir tane ön lastik yaparak başlıyorum. Önden arkadan örerek devam ediyorum. Yine bir tane daha açacağım. Burada da üçüncü motifte de ön lastikte bıraktım. Açmak istediğim yerde araya bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine ön lastik yapıyorum. Önden arkadan örerek devam ediyorum. Siz de bu şekilde ilk açmak istediğiniz yerleri iliğinizi açıyorsunuz ve bir sonraki etek ucuna kadar devam ediyoruz. Kapüşonu da aynı şekilde geçelim ve bir sonraki etek ucunda buluşalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane yere ilik açtım. Sonrasında kapüşona doğru yine bir önden bir arkadan alarak ördüm ve dolandım. Yine etek ucuna kadar geldim. Etek ucunda son trabzanımızın ön lastik olması gerekiyordu. Yine burada da denk geldi.
Denk gelmeyenler için tekrar göstermek istiyorum. Trabzanları söktüm biraz. En son ön lastikte bıraktım. Sonraki ikisini arkadan alırsam son trabzan ön lastiğe denk gelecek demektir. Onun için de ne yapıyorum? 2 tane trabzanı arkadan alıyorum. Ama birinci trabzanın ipinden biraz, ikinci trabzanın içinden biraz alıyorum ipinden ve ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde 2 tane trabzanı da sıkıştırmış oluyorum. Üst sıralarda da göze batmamış oluyor. Bu diğer örgülerde de oluyor sıra sonunda. En son denk gelmiyor sırtta. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. 2 tane trabzanın ipinden de biraz alıp sıkıştırdığımız için, ikisini birlikte ördüğümüz için herhangi bir görünüm farkı da olmuyor. Benimki denk geldiği için şimdi yine bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Sıra sonunda en son ön lastiğimi yapacağım. En son ön lastiğimi de yaptım. Burada kavisli olanların 3 tane ikili trabzanı vardı. Önden arkadan alarak örmeye devam ediyorlar. Sizde değişen herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey saymanız gerekmiyor. Köşeye ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Birinci lastik sıramızı bitireceğiz artık. Sonra üst sıralarda aynı şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir yerde şurayı ön lastik denk getireyim, burayı arka lastik denk getireyim derdimiz yok. Önde olanı önden alıp öreceğiz, arkada olanı arkadan alıp öreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son trabzanın üstüne de ön lastik denk geldi. Burada yine denk gelmeyebilirdi. Arka lastik olabilirdi. O zaman 2 tane arka lastik aynı anda yan yana olacağı için ne yapıyoruz? 6-7 tanesini söküyoruz. 2 tane trabzanı arkadan alarak örüyoruz. Bir tane trabzan ipinden biraz, bir tanesinin ipinden biraz alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Sonra önden arkadan alarak devam ettiğimizde son trabzan ön lastik olmuş oluyor. Şimdi burada 3 zinciri arka lastik yapmıştık biliyorsunuz. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyorum. V harfi gibi görünüyor. V harfinin ortasına battım ve kaydırmayla birinci lastik sıramı bitirmiş oldum. Birinci lastik sırasını yaptık. Artık ikincisinde öne mi denk geldi, arkaya mı denk geldi derdimiz yok. Baştan sona buradan başlayacağız önden arkadan almaya. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşelerde yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Örüş mantığımız değişmeyecek. Burada değişen tek şey lastiği ne kadar kalın istediğiniz. Biz burada ilk yeri bırakmıştık. Siz bir sıra daha örüp ikinci sırada lastik arasını bitirebilirsiniz. O kadar kalınlıkta isteyebilirsiniz. Ama ben 4 sıra öreceğim. Birinci sırayı ördük, ikinci sırayı öreceğim, üçüncü sırayı öreceğim. Dördüncü sırada fark eden tek şey köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapacağım. 3 sıra boyunca köşeye aynı şeyi yapacağım. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağım. Artık ben son sıraya geldim. Bu sıradan sonra örmeyeceğim dediğim zaman son sırada da bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapacağım. Bunları örgüyü bilenler örerek ilerlesin, beklemesin diye anlatıyorum. Yeni başlayanlar için anlatacağım. İkinci lastik sırasına geçtik. Lastiğe nasıl geçiyoruz bir üst sıraya? 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına doladım. Artık işim çok kolay. Önde gördüğüm trabzanı önden alıp örüyorum. Arkada gördüğüm trabzanı arkadan alıp örüyorum. Sırasıyla bir önden aldım ördüm, bir arkadan aldım ördüm. Bir önden aldım ördüm, bir arkadan aldım ördüm. Önde olanı önden alıp örüyorum, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Etek ucuna kadar gelelim. Etek ucunda zorlanacağımız hiçbir şey kalmadı. Orayı da göstereyim. Sonra yine sıra sonuna kadar gelelim. Artık diğer etek ucunda da aynı gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. İkinci lastik sıramıza başladık. Artık örgümüz böyle görünüyor. Lastik kısmı böyle görünüyor. Biraz sırada düzeltme yaptığımız için artık oturduğunuz yerde ister televizyona bakarak ister konuşarak önde olanı önde, arkada olanı arkadan alıyorsunuz. Sıra sonunda zaten trabzanımız ön lastik olarak kalmış oldu. Artık düşünmemiz gereken, denk getirmemiz gereken hiçbir yer yok.
Köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Kavis yapanların işi daha kolaydı. Onlar birinci sırada önden arkadan alarak ördüler. İkinci, üçüncü, dördüncü kaç sıra örmek istiyorlarsa önden arkadan alarak örmeye devam edecekler. Köşeyi yaptım. Köşeden sonra ön lastikle başlıyorum. Önden arkadan alarak örüyorum. Bundan sonra örmesi daha keyifli. İlmek yerlerini de göstermek istiyorum. Oraları nasıl geçeceğiz? Köşeyi yaptıktan sonra önden arkadan alarak örmeye devam ettik. İlmek açtığımız yere kadar geldik. Yine ön lastik olarak ördük. Buradaki boşluğu nasıl geçiyorum? Bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa girdim, bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Benim boşluğa yaptığım trabzanda gördüğünüz gibi arka lastik olarak kalmış oldu. Görünüm açısından herhangi bir fark yok. Bir tane daha göstermek istiyorum. İkinci ilk yerine kadar önden arkadan alarak ördüm. En son ön lastiğimi yaptım. Bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yani arka lastiği de yapmış oldum. Sonra önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Diğer iki boşluğa da aynı işlemi yapacağım. Yukarı kadar örmeye devam ediyorum. Yine kapüşon kısmından geçiyorum. Etek ucuna kadar geldim. Etek ucuna yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sırtta sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 3. zincirin içine kaydırdım. Tekrar 3 zincir çektim. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyorum. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan. Etek ucunda yine değişen bir şey yok. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Dediğim gibi ben 3 sıra öreceğim. 4. sırada artık son sıramı yapacağım. 4. sırada da bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan. Örgüyü bilenler bu şekilde ilerlesin. Ben 3 sıramı tamamlayayım. 4. sırada etek ucuna nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Artık bedendeki lastik işlemimizi bitirelim ve kollara geçelim. Kolda daraltmayla mı yapacağız? Bu şekilde düz şekilde mi yapacağız? Ona karar verelim. Lastik kısmına ertesi günden devam ediyorum. Akşam 2. ve 3. sırayı ördüm ve bir kolu size anlatabilmek için hazırladım. Artık son sıradayız. Siz de artık ördünüz lastik örme işlemini bitirmek istiyorum, son sıraya geçeceğim diyorsunuz. Orada artık yapacağımız işlem köşelere sadece bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapmak. Birinci sırayı beraber örmüştük. İkinci sıraya geçtik. Üçüncü sırayı yaptım. Sıra sonunda üçüncü zincirin içine kaydırdım. Tekrar 3 zincir çekerek dördüncü ve son sırama başlıyorum. Siz daha kalın istiyorsanız yine örmeye devam edeceksiniz. 3 zincir çektim. Önde olanı önden aldım. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Örmemizde değişen bir şey yok. Sadece köşelere bir tane trabzan yapacağız. 2 tane trabzan yapıp araya 2 zincir çekiyorduk. Bu sefer bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapacağız. Örgüyü bilenler için anlatmıştım zaten, onlar şu an sıra sonuna gelmiş olmalılar. Etek ucuna kadar geldim. Etek ucundaki trabzanları da örüyorum. Bir arkadan aldım ördüm. Bir önden aldım ördüm. Şimdi artık son sırada köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Yan yana 2 tane yaptığımda orada büyük bir boşluk oluyor. Onu istemediğim için son sırada birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi görüntüsünü de size göstereceğim.
Köşemizin görüntüsü artık bu şekilde. Etek ucunun görüntüsü bu şekilde oldu. Siz de son sıraya geliyorsunuz. Etek ucuna bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Ve yine bir önden bir arkadan alarak örüyorsunuz. Diğer etek ucuna da aynı işlemi yapıyoruz. Artık sıra sonuna geliyoruz. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Kavisli yapanlar da bir önden bir arkadan alarak örmüştü tüm sıralarda. Onların işi daha kolaydı. Sıra sonuna kadar geldiler. Onlarla da beraber düzgün bir bitiş yapacağız. Bitişimiz aynı şekilde olacak. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Diğer etek ucuna da aynı işlemi yaptım. Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde etek ucumuz görünüyor. Sıra sonuna kadar geldim. Artık bu bizim son sıramızdı. Siz de son sıranızı yaptınız. Kavisli de yaptıysanız, köşeli de yaptıysanız sıranın sonuna kadar geldiniz. En son ön lastiği yaptık. Artık burada düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım trabzanların ve zincirlerin tepeleri V harf şeklinde görünüyor. Bu şekilde görebilirsiniz. V harfine benziyor. İki tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha V harfi oluşturacağız. Onun için de sıra sonunda en son ön lastiği yaptım. İpi yeteri kadar bırakıyorum ve kesiyorum. Düzgün bir bitiş yaparken buradaki 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığımız ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini arkadan alıyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum daha rahat yapabilmek için. Ön lastiğin arkasından girdim, ipi arkaya çektim. Burada da son yaptığımız ön lastik var. Onun da arka kanadından giriyorum. 2 tane kanadı vardı. Arka kanadından girdim, ipi aldım ve çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi oluşturmuş olduk. Trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de 3 zincirin üstü olmuş oldu. 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümümüz artık eşitlendi. Arkada ipimizi gizleyebiliriz. Kollarda da bu şekilde yapacağız. Motiflerde de bu şekilde yapıyoruz. Düzgün bitiş bizim görünümümüzde eşitlik sağlıyor. Artık ipimizi arkada gizliyoruz. Lastik işlemimizi bitirdik. Şu an herhangi bir düzleştirme yapmadan size şunu da anlatmak istiyorum. Böyle kasmaları olduğunda bazı arkadaşlar yanlış ördüğünü düşünüyorlar. Yine dün bir tane fotoğraf geldi. Altken parçasını örmüş. Düzgün şekilde görünmüyor. Ben videoda anlatmışım ama denk gelmemiş olabilir. Sadece trabzan tepesini açarak örgülerimizi düzeltiyoruz. Bu bizim yanlış ördüğümüzden değil. Elimizin sıkılığından, gevşekliğinden ve trabzan tepelerinin açılmamış olmasından kaynaklanıyor. Bakın tek bir hareketle örgümü ben düzleştirmiş oldum. Yani el ütüsüyle örgümüzü düzleştirebiliriz. Sadece trabzan tepelerini açmamız yeterli. Bakın şu an sadece 1-2 tane dokunuşla bile ne kadar düzgün görünüyor. Sizden şu aşamadaki isteğim kola geçmeden üzerinize geçirin. Aynanın karşısına geçin. Nerelerde böyle kasma var oraları elinizle açın. Öncelikle işlemimiz el ütüsü. Zaten normalde de ütü değdirmiyoruz. Ütü ipimizin yapısını bozar, inceltir, ömrünü kısaltır. O yüzden uzaktan buhar verebilirsiniz. Halı altına, minder altına koyabilirsiniz. En başta yapacağımız işlem el ütüsü. Elimizle düzleştireceğiz. Kapüşonda da aynı şekilde ilerleyeceğim şimdi. Tüm bedenden lastik geçmiştik. Kapüşon kısmına dahil. Kapüşon kısmını da aynı şekilde düzelttim. Ve örgümüzü düzeltmiş olduk. Şimdi artık kollara geçmek istiyorum. Birinci bölümde kendinize yapacaksanız ya da çocuğunuza yapacaksanız evdeki hırkanıza göre ilerlemenizi söylemiştim. Beden genişliğini ölçün, boyunu ölçün ve koltuk altından bileğe kadar ölçün demiştim. Standart olarak yetişkinlerde 43-44 santim koltuk altından itibaren yeterli geliyor. Ben de genelde 44 santim yapıyorum. Bazen daha büyük bir bedense 45-46 santimde yapıyorum. Burada da yine 44 santim olarak çalıştım. Burada lastikte karar vermemiz gereken şeyler var. Motifimizin büyüklüğüne göre. Benim motiflerim 6. sırada 13 santim olmuştu biliyorsunuz. 3 tane motif üst üste 39 santim. 5 santimlikte lastik kısmı örerek 44 santime ulaşmış oldum. Burada sizin karar vereceğiniz şey, sizin motifleriniz 11 santim olabilir mesela 6. sırada. 11, 11, 11, 33. O zaman siz 10-11 santimlik bir
lastik kısmı örersiniz. Afrika menekşesi motifli hırkada motiflerim küçüktü. Orada mesela 10-11 santimlik bir lastik kısmı örmüştüm. Onun gibi 12 santim diyelim. 12, 12, 12. Sizin de 36 santiminiz var. 44 santime ulaşmanız gerekiyor. Siz de 8 santimlik bir lastik kısmı örersiniz. Yani motiflerinizin büyüklüğüne göre sizin lastik sıranız azalacaktır ya da çoğalacaktır. Siz sevbedensiniz diyelim ya da ergenlikteki bir çocuğunuza göre yapıyorsunuz. O zaman siz daha kısa bir lastik kısmını yapabilirsiniz. SBD'ninki 44 santim değildir de belki 41-42 santimdir. Siz de ona göre yaparsınız. Sizin buradaki lastik kısmınız kısa kalacaksa, 1-2 santim kalacaksa o zaman siz daraltma yapmayın. Bu şekilde düz şekilde örün. Bir önden bir arkadan alarak örün. Size o şekilde yaptığım örgülerden de fotoğraflar koyacağım. Onlar da çok şık oluyorlar. 1-2 santim kaldıysa daraltma güzel görünmeyecektir. O yüzden siz düz şekilde örersiniz. Onu da yine kolu yaparken anlatacağım. Örgüyü bilenler anlamıştır ama yeni başlayanlar için tekrar söylüyorum. Koltuk altından bileğe kadar 43-44 santim yeterli geliyor. Ben 44 santim yaptım. Benim motiflerim 13 santimdi. 13, 13, 13, 39 santim. Geriye 5 santim kaldı. 5 santimlik kısmını da lastik örerek bitirdim. Burada da yine kapüşonda olduğu gibi sıra sonunda ipimi kesmedim. Üzerime geçirdim. Tamam ben 44 santime tamamladım ama belki üzerime olmayacaktı. Daha az ya da daha çok yapmam gerekecekti. Üzerime geçirdim. Tamam dediğim noktada artık ipimi kopardım. Siz de 44 santim yaptınız. Normalde buraya gelmesi gerekiyor ama burada kaldı. Ne yaparsınız? 2-3 sıra daha örersiniz. İlla ki 44 santim diye orada bırakmak zorunda değilsiniz. Hepimizin vücut yapısı farklı. Kolumuz uzun olabilir. Kapüşon yaparken başımız daha büyüktür. Yani onun gibi vücut yapımıza göre sıra sayımız değişebilir. Diğer tarafta aynı işlemi yapacağım için iyice mantığı pekişecek zaten. Siz sadece ölçünüze bakın. Buradan 3 tane motifinizin ölçüsü ne kadar? Sonrasında geri kalan kısmı lastikle tamamlayacaksınız. 1-2 santim kalanlar lütfen daraltma yapmasınlar. O şekilde kötü görünüyor çünkü. Bu arada bu bizim örgümüzdeki artık son işlemimiz. Artık örgümüzü bitiriyoruz. Anlatabilmek için size bir tane kolu ördüm. Örgü bilenler için anlatıyorum. Onlar bitirebilirler baştan sona. Bir sıra yine kol ağzında ikili trabzan geçtim. Birleştirme yerlerini düzeltmek için. Onun üzerine bir sıra 2 önden 2 arkadan alarak lastik ördüm. Daraltma yapacağımız için 2 tane önden aldım. 2 tane arkadan aldım. Sonra artık onun üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik ördüm. Ve son sırada bir sıra sık iğne ördüm ve en son ipimi kopardım. Yine düzgün bir bitiş yapacağız. Kol ağzında istiyorsanız sık iğne geçmeyebilirsiniz ama ben toparlamak için böyle yayvan durmaması için bir sıra sık iğne geçtim. Görünümü de bu şekilde. Bir sıra ikili trabzan örüyorsunuz. Bir sıra 2 önden 2 arkadan alarak daraltma yapıyorsunuz. Onun üzerine artık 44 santime gelene kadar ya da üzerinize giydiğinizde sizin hoşunuza nereye kadar gidiyorsa oraya kadar örüyorsunuz. Tamam dediğiniz noktada artık sık iğne geçip düzgün bir bitiş yapıyoruz. Burada ipimi de gizlemek istiyorum. Yine ikili trabzan öreceğim. Bedende ne yapmıştık? Görünmeyen bir yerde olsun 3 zincirlerin diye sırttan başlamıştık. Burada da yine görünmeyen bir yere denk gelsin, daha az görünen bir yere denk gelsin diye koltuk altından itibaren devam ediyorum. Buradan trabzan örmeye başlayacağım. 3 zincir noktam koltuk altına denk gelsin. Kolumu kapattığımda görünmeyen bir yere denk gelsin. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan öreceğim. O yüzden tığın başına doladım. Ve koltuk altına denk gelen bir yerden ikili trabzan örmeye başlıyorum. Bedende göstermiştim zaten. Bir tane birleştirme yerini gösterip sıra sonuna kadar devam edeceğim. Birleştirme yerine kadar geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan, birleştirme yerine, köşelerin birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla geldim. Sizin motifleriniz büyük olabilir. Mesela diyelim ki 41-42 santim geldi sizin buraya kadar. O zaman siz ne yaparsınız? Bir sıra ikili trabzan örersiniz. Onun üzerine bir sıra ya da 2 sıra bir önden bir arkadan alarak örersiniz ve örgünüzü bitirirsiniz. Sizin kolunuz da böyle açık şekilde olur. Onların fotoğraflarını da göstereyim. Onlar da çok güzeller.
Ama mesafeniz varsa daraltma şeklinde yapabilirsiniz. İkili trabzan sırasının sonunda birinci trabzanın tepesine kaydırdım ve bitirdim. Burada yine düz şekilde örecekler. Nasıl örecekler? 1, 2, 3 zincir çekiyorsunuz. Bunu arka lastik kabul ettiniz. Bir sonrakini önden aldım, ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ördüm. Bir sonrakini önden aldım, ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ördüm. Bu şekilde aynı bedende yaptığımız gibi bir önden bir arkadan alarak örüyorsunuz. Düz şekilde örüyorsunuz. Sonra bir üst sıraya yine 3. zincirin içine kaydırdınız. Tekrar 3 zincir çektiniz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan aldınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şu ip gözüme çok takılacak. Onu bir önce gizleyeyim. Sonrasında örmeye devam edelim. Düz şekilde örecekler. Bu şekilde örecek. Biz şimdi daraltmayla nasıl öreceğiz? Mesafenizin az kalmasına gerek yok. Siz 5 santimlik bir tane lastik örecekseniz yine bu şekilde de örebilirsiniz. Yani düz şekilde de örebilirsiniz. Orası sizin zevkinize kalmış. Ben sadece çok kısa olanlar için daraltma kötü görünecektir. O yüzden düz şekilde örmenizi istedim. Daraltma işlemini sadece bir sırada yapacağız. Onun üzerine yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam edeceğiz. Daraltma işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çektim. Onu da arka lastik kabul ediyorum. Düz örerken bir önden bir arkadan alıyorduk. Daraltma yapacağımız için 2 tanesini önden, 2 tanesini arkadan alıyorum. 2 tane trabzanı önden aldım, ikili trabzan ördüm. 2 tane trabzanı arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. 2 önden aldım, ördüm. 2 tane arkadan aldım, ördüm. Kolda daraltma yapıyoruz. Aşağıdaki trabzan sayısını yarıya düşürmüş olacağız. 2 tane önden aldım, ördüm. 2 tane arkadan aldım, ördüm. 2 tane önden aldım, ördüm. 2 tane arkadan aldım, ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde daraltmanın nasıl olduğunu göreceksiniz kol ağzında. Bu şekilde 2 önden 2 arkadan alarak örmeye devam edelim. Tek fark sadece 2 tane almamız. Sıra sonuna kadar 2 tane önden 2 tane arkadan aldım. En son 2 tane trabzanı önden aldım. Burada bir tane trabzan kaldı. Zaten 2 tane trabzanı arkadan almam gerekiyor. Bir tanesi 3 zincir, bir tanesi de burada kalan bir trabzan. Sizin burada trabzanınız kalmadıysa direkt 3 zincirin üzerine kaydırabilirsiniz. Çok sorun değil. Orada sayılarımız denk gelmemiş olabilir. Sıra sonunda bir tane trabzan kalmış kalmamış önemli değil. En son yine 3. zincirin içine kaydırıyorum ve daraltma sıramı bitiriyorum. Şöyle de göstereceğim size. Kol ağzında bu şekilde bir daraltma yapmış olduk. Trabzan sayımızı yarıya düşürdük. Artık üzerine kaç sıra örersek örelim, önde gördüğümü önden, arkada gördüğümü arkadan alacağım. 2 tane trabzanı burada teke düşürmüştük. Önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Onu da yine arka lastik kabul ediyorum. Önde gördüğümü önden alıp ikili trabzan ördüm. Arkada gördüğümü arkadan alıp ikili trabzan örüyorum. Bir önden aldım, ikili trabzan ördüm. Bir arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. Bir önden aldım, ikili trabzan ördüm. Bir arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. Daraltmayı tek bir sırada yapıyoruz. Onun üzerine yine düz şekilde bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. İstediğimiz sıra sayısı kadar örüyoruz. Ben diğerinde 7 sıra örmüştüm. Yine 7 sıra bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Siz de istediğiniz kadar örüyorsunuz. Son sıraya geçmeden, sık iğneye geçmeden üzerinize geçiriyorsunuz. Baktığınız olması gereken yerde, hoşunuza giden yerde burada kaldı. O zaman artık son sıraya geçiyorsunuz. 44 santim diye bırakmıyoruz. Üzerimize geçirmeden bitirmiyoruz. Satış yapıyorsanız da o şekilde yapın lütfen. Kendi üzerinizde deneyin. Emin olmadan bırakmayın. Bir sıra ikili trabzan ördüm. Bir sıra daraltma yaptım. 2 önden 2 arkadan alarak ve 7 sıra
bir önden bir arkadan alarak ördüm. Siz de üzerinize geçirdiğiniz tamam dediğiniz noktada artık sık iğne örmeye geçiyoruz. Ben kol ağzını toparlamak istedim. Sizin bu şekilde hoşunuza giderse sık iğne örmeyebilirsiniz. Yine bedende yaptığımız gibi düzgün bir bitiş yapın ve örgünüzü bitirin. Sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydırdım ve sık iğne örmeye başlayabilirim. Sık iğne içinde bir zincir çektim. Tekrar 3. zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyorum. 3. zincirin içine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekiyorum. Bir zincir çektim. Zincirin dibine bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla tüm trabzan tepelerine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamadım. Trabzanın tepesine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Sık iğneyi bu şekilde yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Sırasıyla kol ağzını dolanıyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Bazı iplerde bu sık iğne geçmek gerekebiliyor. Önlük süveterde de yakanın birinden geçtik birinden geçmedik. Mesela modelden modelde de değişebiliyor. Gözünüze güzel görünmüyorsa sık iğne geçebilirsiniz. Yayvan görünüyorsa sık iğne geçebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yaptım. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Onun için ne yapıyorum? İpi yeteri kadar bıraktım ve kesiyorum. Artık örgüdeki son işlemimizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekmiştim. Yine bir zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Sık iğnenin tepesi de V harfi şeklinde görünüyor. İpi aldım, arkaya çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Onun da arka kanadına girdim. İpi aldım, arkaya çektim. Burada tüm tepeyi arkadan giriyoruz. Burada arka kanada giriyoruz sadece. Bu şekilde V harfini oluşturmuş oldum. Artık örgünün içine, kolun içinde ipimi gizleyeceğim ve hırkamızı göreceğiz. Bitmiş haliyle hırkamızı göreceğiz. Yine bir zincir çekerek sabitliyorum ve ipimi gizliyorum. Kolumuz da bu şekilde hazır. Artık el ütüsüyle tüm örgümü düzelteceğim. Sonrasında size bitmiş halini paylaşacağım. Mankenin üzerinde de kendi üzerimde de göstereceğim. Kollardaki işlemimizden sonra artık kapüşonlu hırkamız hazır. 4 yumak kadar Alize Cotton Gold 67 numara kullandım birleştirmede ve lastikte. Diğer kalan ipleri de yine videonun başında eklemiş olacağım. Ne kadar kullandığımı eklemiş olacağım. Hırkanın beden genişliği 52 santim, boyu 66 santim, kolları koltuk altından bileğe kadar 44 santim. Elimden geldiğince motifli hırkayı anlatmaya çalıştım. Lütfen çekinmeden özellikle Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atın. Sonrasında beraber ilerleyelim. Küçük çocuklarınıza göre yapıyorsanız, ergenlik çağındaki çocuklarınıza göre yapıyorsanız bedenleri değişik olabilir. Her çocuk aynı yaşta, aynı boy ve kiloda değiller. O yüzden birebir ölçü veremedim. Kendi çocuğunuzun örgüsüne göre ilerleyin lütfen. Benden istediğiniz örgülerle YouTube videolarını çekmeye devam edeceğim. Artık videonun sonunda motifli kapşonlu hırkanın fotoğraflarını görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.